Yatırımı kolaylaştıran uygulama ALBX sunar. Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun sponsoru ALBX. ALBX, ALB yatırımın yeniliklerle dolu bir uygulaması ve bu uygulamayı kullanarak siz Borsa İstanbul ve Amerikan borsalarında işlemler yapabiliyorsunuz. Haberlere bakabiliyorsunuz ve şöyle de bir kampanyası var ALB yatırımın. Siz bu ALBX uygulamasını indirip oradan da hesap açtığınız zaman 3 ay boyunca 100.000 hisseye kadar sıfır komisyonla Amerikan borsasında işlem yapabiliyorsunuz. Uygulamanın içerisinde özel listeler, popüler konular, yapay zeka, e-spor gibi yatırım seçenekleri de bulunuyor. Daha fazla bilgi için aşağıda açıklamalara bakabilirsiniz. Evet, bugün konularımız şöyle. Birkaç tane konu var ama ben en önemlisinden başlamak istiyorum. Bir kere biliyorsunuz yarın yarım gün olacak ve ondan sonra da Amerika'da bayram nedeniyle, Kurtuluş Günü nedeniyle piyasa tatil olacak. Tatil öncesinde bugünkü istihdam verisi önemliydi. Özel sektör istihdam verisi kötü. Yani azalma var. Uzun zamandan beri ilk kez görülüyor. Piyasa daralıyor. Powell üzerindeki baskıyı arttıracaktır. Çünkü çok fazla daralttı. Hemen burada bir parantez açıp bir şey de söylemek istiyorum. Burada yeri gelmiş olduğu için hemen şurada şunu söyleyeyim. Profesör Hanke'yi takip ediyor musunuz bilmiyorum. Takip ediyorsanız yani problem yok ama arkadaşlar bazıları takip etmiyorlar. Benim söylediklerimden anlamaya çalışıyorlar. O zaman yanlış sonuçlar çıkartılabiliyor. Profesör Hanke şunu söylüyor. Uzun zamandan beri Amerika'daki para arzının artışı ekonomik büyümenin çok altında kaldı. Profesör Hanke'ye göre ekonomik büyümenin bir miktar üzerinde para arzı artışı olması gerekiyor. Son bir yıla baktığınız zaman yanılıyorsunuz. O daha uzun bir süreye bakıyor. Ve para arzı uzun bir süre daraltıcı etkiyle devam edecek olursa bunun etkisi bir sene sonra geliyor. Yani şu anda para arzının genişlemeci olması ya da işte Profesör Hanke'nin uygun gördüğü seviyelere yakın bir şey olması durumu kurtarmıyor. Çünkü geçmişten gelen o daraltıcı özellik kendini göstermeye başlıyor. Bu durumda yani bir resesyon gelmesi kaçınılmazdır diyor Profesör Hanke. Yani şu durumda para arzına bakın diyor ve illaki bir resesyon gelecek ama bunun etkisini azaltmak için para arzının belki daha hızlı büyütülmesi gerekiyor. Elbette ki faizi indirdiğiniz zaman para arzı büyür çünkü kredi büyümesiyle para arzı büyük ölçüde büyür ama bundan başka Fed'in açık piyasa işlemleriyle de para arzı büyütülüp küçültülebiliyor. Nasıl oluyor? Mesela Fed gidip piyasadan tahvil alıyor. Sonra o tahvillerin vadesi geldiği zaman, itfa olduğu zaman bu tekrar azalabiliyor. Fakat burada mesela Fed itfa tarihinde tekrardan bir alım yaparak daralmayı da azaltabilir. Yani elinde birkaç şey var, aracı var. Ona bak sen diyor. Ona bak. Sen sadece faize bakma diyor. Çok güzel yani şeyler söylüyor. Çok güzel yazıyor, çiziyor. Ben çok takdir ediyorum, beğeniyorum. Yani çok öğrenilecek, ders çıkartılacak şeyler var. Kendi ülkesini de eleştiriyor. Başka ülkeleri de eleştiriyor. Bir Atatürk hayranı olduğunu her zaman dile getiriyor. Hiç bizde bu kadar olmaz yani. Bir işte şey vardı. Neyse onlara girmiyorum şimdi siyasi konular ama yani böyle çok takip edilmesi keyifli ve yapay zeka kullanarak da bir takım böyle görseller de oluşturuyor. Bu adam bunları nasıl yapıyor ya falan da diyoruz bir taraftan. Şimdi o yüzden yani Amerika'da ben gelecek sene bir resesyon bekliyorum ama bu sene değil. Fakat bu ADP bunun ayak seslerinden bir tanesi olabilir. Yarın da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bunlar kötü gelirse bu kötü veri piyasa için iyi olabilir. Çünkü iyi olması demek ne demek? Piyasa o zaman o Powell insafa gelecek diyoruz biz. Piyasada o zaman o Powell artık insafa gelsin. Bak daralma başlamış, istihdam azalıyor ve sen hala inat ediyorsun. Yani burada 2'ye giderken enflasyon 2,5'dayken sen hala 4,25'tesin. Faiz çok yüksek mantığı devam ediyor orada. Evet. Şimdi bundan başka bence şöyle de bir güzel bir şey var. Belki bu haber benim için burada önemli haberlerin
başında geliyor. Şurada bakın, evet. Opinion, the May tax bill that has to pass. Bunun için önemli. Çünkü the editorial board, yani Wall Street Journal'ın editörler kurulu bunun yazarı. Yani buradaki Wall Street Journal'ın görüşünü gösteriyor. Bu May tax bill, yani bayağı işte fazla bir ne diyelim, heyecan yaratmayan anlamında kullanıyorlar. Burada ve bunun geçmesi gerekiyor diyor. Senatodan geçti, Temsilciler Meclisi'nden henüz geçmedi. İkisinden birden geçtikten sonra yasalaşıyor. İşte özet olarak şunu diyorlar. Yani daha iyi olabilirdi. Ama bu iyi olur. Bu haliyle de geçse. Hani Elon Musk falan diyor ya, böyle çok fazla harcamaları arttıracak. İyi bir şey değil, kötü bir şey. Haklıdır. Ben Elon Musk tarafındayım. Bunu söyleyeyim. Ama Wall Street Journal burada diyorsa ki ya bunun geçmesi iyi. Çünkü bu vergiler konusundaki önemli bir belirsizliği ortadan kaldırıyor. Bu iyidir. Daha iyi olabilirdi ama bu haliyle de iyidir ve bu geçmek zorunda. Demek ki bu geçerse piyasa için iyidir. Geçmiyorsa piyasa için kötü müdür? Değil. Çünkü mevcut durum, bir şey değişmiyor. Ama geçerse piyasa için iyidir demek. Bak, piyasa için iyi bir şey olması önemli bizim için. Yani hem böyle bir istihdamda zayıflama, hem bu yasa tasarısının geçmesi piyasa için iyidir. Piyasa dediğimiz, bak adı da üzerinde adam, Wall Street Journal, Wall Street. Yani falan da iyi olur mu bilmem ne. Hayır. Wall Street için iyi olur. Bu o demek. Başka bir şey demek değil yani. Onu da söyleyelim. Bunun dışında işte tarifeler artacak. Önümüzdeki hafta bunlarla ilgili anlaşma olmasa da bu böyle dedi Trump. Biraz daha zaman falan der. Yok dedi, zaman verdik, siz anlaşmıyorsunuz falan dedi. Onların da yaratacağı bir sıkıntılı bir ortamda belki böyle bir piyasaya bir şeyin gelmesi güzel olur. Olur dedik ve bakalım bu durumda dolar endeksiyle başlayacağız. Neden dolar endeksi? Dün bahsetmiştim bunu. Bundan bir süredir bahsediyorum. Dedim ki bakın, haftalıkta şu Nadara'ya Watson'ın altına indi. Şu 97'de kritik bir band, yani bunun birazcık üstünde, altında destek direnç olarak çalışıyor. Aynı şeyleri söylemeyeceğim ama yani tekrar etmek istemiyorum. Yani haftalıkta böyle dedim. Günlükte ise dedim gene bu Nadara'ya Watson'a baktım ve dedim ki bu birazcık daha altına 97'nin sarkabilir ve işte biraz daha altına sarkmış ve oradan bir pozitif uyumsuzluğu yükseliyor. Sonra 4 saatliğe bakıyorum. 4 saatlikte bakmak pek mantıklı değil Nadara'ya Watson'a dedim. Ama orada da işte en azından aşırı satış bölgesinde Wave Trend osilatörüne göre işte oraya kadar geldi ve oradan yükseldi. Şimdi bu hareketli ortalamanın üzerinde kalacak mı, kalmayacak mı? Bu çok önemli. Çünkü o zaman burada en azından bir tepki yükselişi gelebileceğini, bunda 98.5'a kadar süreceğini beklediğimi söylemiştim. Şimdi o şekilde gerçekleşiyor. Ama şunu da söyledim, ya da belki bunu Twitter abonelerime söyledim. Şimdi Perşembe günü yarım gün ya piyasa. Cuma'da kapalı. O arada oluşacak olaylar belki çok belirleyici olmaz. Bu kalıcı yükseliş önümüzdeki haftaya kalabilir dedim. Ve önümüzdeki haftaya kalabilir. O görüşüm aynı yani. Önümüzdeki haftaya kalabilir. Ve burada da şunu hatırlatmak istiyorum öncelikle. Yani normalde dolar endeksi çıkıyorsa diğer varlıkların değer kaybetmesi, emtianın ya da işte ne bileyim kripto paraların vesaire değer kaybetmesi beklenir. Fakat buradaki dolar endeksindeki bu düşüş, yani bu düşüş Amerikan dolarının rezerv para özelliğinin sorgulanması, ticaret savaşları nedeniyle bir belirsizlik oluşması nedeniyle Amerikan dolarından kaçış, güvensizlik, işte euroya vesaire gidilmesi nedeniyle oluşmuş bir geçici bir zafiyet. Yani belirsizlik nedeniyle, yani risk nedeniyle oluşmuş bir şey. Şimdi bu ezberi bir tarafa bırakmak gerekir. Dolar endeksi çıkarsa işte emtia düşer, kripto düşer falan gibi. Çünkü bu
bunu anlamak lazım yani. Bu seferki dolar endeksindeki düşüş tamamen bu Amerikan dolarından kaçış, riskli bulunması nedeniyle oluşmuş bir şey. Riskler azaldığı zaman, o zaman dolar endeksinin çıkması, yani euro dolar paritesinin vesaire geri gelmesi, riskli varlıkların öne çıkmasına sebep olacaktır. Bu duruma özel bir durum bu. Riskli varlıklar dediğimiz kripto paralar, Nasdaq vesaire gibi hisseler, gümüş bu gibi durumda ve de riskten kaçınmak için Amerikan hazine tahvilleri yerine altın bu durumda tercih edilmişti ki normalde Amerikan hazine tahvilleri tercih edilir. Amerikan hazine tahvilleri tercih edilseydi bunu konuşmuyor olacaktık. Çünkü dolardan kaçış oldu. O zaman da altının düşmesini bekleriz. Dolar endeksi büyük oyun. Yani her şeyin gidişatın nasıl diyeyim, burada bir takım yönlere giden gemiler var ama asıl böyle ticaret rüzgarı diye Atlantik Okyanusu'nda rüzgarlar vardır yani. Bu ticaret rüzgarı işte dolar endeksi. Nereden esecek? Afrika'dan Amerika'ya mı yoksa Amerika'dan Afrika'ya ya da işte Kuzey Avrupa'ya doğru mu esecek yani? Çünkü öyle bir ticaret rüzgarı vardır. Önce Afrika'ya doğru böyle gelir. Oradan Güney Amerika'ya gelir. Sonra işte o İspanyol meşhur Silver Train dedikleri gümüşler toplanır. Ondan sonra gelir Florida açıklarından o tekrardan gelir İspanya'ya. İşte Atlantik Okyanusu'ndan kuzeyden gelir, İspanya'ya gelir. İşte onun gibi dolar endeksi şimdi buradan getirdik sizi gümüşleri toplamaya, Güney Amerika'ya Silver Train. Buradan tekrar yukarıya İspanya'ya doğru hareket edeceğiz. Arada yalnız korsanlara dikkat. Çok meşhur korsanlar vardı. Yeri geldiği için söyleyeyim. Böyle, işte o Sir Francis Drake'ler falan, Captain Morgan, Jamaica valisi olmuştu. Hani belki duymuşsunuzdur. Captain Morgan's Jamaican Rum vardır. Onlar işte hep bu gemileri soyan soyguncular, korsanlardı. Tabii privateer deniyor yani belirli bir krallık hizmetindeki korsanlar. Kendi hizmet ettikleri ülkenin gemilerini soymuyorlar. Savaştaki ülkeler gemilerini soyuyorlar. Neyse peki. Yani bizim için pozitif bir rüzgar burada başlayabilir. Fakat bu gelecek haftaya kalabilir. Ve işte çok konuştuk. Bakalım Dow Jones bugün pek iyi değil. Bu haberden sonra pek iyi değil. Normal. S&P yatay. Zaten tatil havasına girmiş burada bu adamlar. Nasdaq dün biraz düşmüştü. Bugün tekrar çıkıyor. S&P'de 6400 hedefimiz devam ediyor. Nasdaq'ta yeni bir çalışma yaptım. Hani demiştim ya böyle hani bu 26.000 hedefimiz var. Onu 26.700'e revize ettim. Bana daha mantıklı geldi. Son gelişmeler karşısında. Bu şekilde yani. Amerikan 10 yıllıklarda bir miktar yükseliş var. O yüzden TLT almayı düşünüyorsanız şu anda durun, artık almayın, bekleyin. Satmaya gerek yok. Altın konusunda görüşümüzde değişiklik yok. Altın 3337 onsta, ben de 3330 onstan satın demiştim 24 Nisan'da. O günden bugüne fazla bir değişiklik yok. Ons bazına 7 dolar ki o birazdan da geri gelebilir yani. Ve bu arada tabii ki para piyasası fonuna geçip orada bekleyenler daha çok kazanmış oldu yani, değil mi? Bu kadar basit yani bu hesap. Gram altın analizi yapmıyoruz ki, yapıyor olsaydık bile para piyasası fonuna geçmiş olanlar daha çok kazanırdı. Çünkü onsun bulunduğu yer belli, dolar kurunun artışı belli, para piyasası fonunu daha da çok kazandırmış oluyor bu arada. Bunun anlaşılması gerekiyor bir de. Bir de şu var yani. Siz servetinize dolar olarak mı bakıyorsunuz, TL olarak mı bakıyorsunuz? Hatta şimdi bir de euro olarak bakıyorum diyenler oluyor. Biz burada dolar olarak yapıyoruz hesabımızı. Dolayısıyla euro olarak, TL olarak siz kendiniz bir şey çevireceksiniz. Peki dolar ne olacak diye soruluyor. Ben de diyorum ki müdahale edilen, çıkmasın diye, 38'i geçmesin diye 55 milyar dolar yakılmış bir şey. Adam ne kadar parası varsa o kadar müdahale edecek işte. Bunu bilmeye imkan var mı yani? Yani müneccim neyiniz neticede? Bunu da hatırlatalım.
Devam edelim. Sırada ne var? Bitcoin. Bitcoin'de bir durun demiştik. Şu 108 bin geçilirse tekrar alabilirsiniz. Yani almamış olanlar, çünkü daha önceden alın demiştik. Bitcoin alınabilir. 106 binde aşağıdaki destek oluyor. Ether'de tut tavsiyemiz devam ediyor. 2500 geçilirse alınabilir. 2433 aşağıda, 2400 aslında aşağıda destek oluyor. Ripple'da 2.20 geçilirse alınabilir. Aşağıda destek 2.11 oluyor. Biliyorum fazla ama böyle yani buradaki durum. Peki bu destek geçilirse ne demek? Biz bunu anlamıyoruz. İşte siz burada diyeceksiniz ki ben 2 saatlikten takip ediyorum mesela. Neden siz diyeceksiniz diyorum. Şurada böyle şu. 2 saatlikte takip ediyorsun. 2 saat bitti. Üzerinde de kaldı. Sonraki ikinci saate bakıyorsun. Acaba bu yukarı yönde hareket devam ediyor mu? İşte birkaç dakika daha bakıyorsun. Evet, devam ediyor. Güçlü görünüyor. O zaman alıyorsun. Ya ondan sonra düşerse, o zaman da satıyorsun. Çünkü yanılmışsın, değil mi? Yani daha yanılmamak istiyorsan o zaman 4 saat diye bakıyorsun. 4 saatlik geçti, çıktı. Ondan sonraki 4 saatlikte bakıyorsun. Belki bir yarım saat falan yükseliş devam ediyor mu? Ediyorsa o zaman alıyorsun. Gene yanılırsak ne olur? Gene o zaman tekrardan zarar kes yapıyorsun aşağıda. Ben 4 saat beklersem çok hızlı gitmiş olur o zaman. 2 saat bekle. 2 saatte de ben çok kaçırıyorum. O zaman 1 saat bekle. 1 saatte de bu sefer alıyorum, hemencecik geri dönüyor. Anlıyor musun? Trade etmek bir disiplin gerektiren bir şey. Yanıldığın noktada zararı keseceksin, pozisyonunu değiştireceksin. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. O zaman ben de diyorum ki biraz daha uzun vadeli trendlere bakmaya çalışın. Bunları da söyledik. Peki başka ne vardı? Borsa. Borsa İstanbul'un bir kere şunu söyleyelim. Görüşüm devam ediyor. Biraz daha yükselebilir. Zaten 9.900'e kadar yükselebilir. Oradan 10.900'e falan da gidebilir. Ama bu yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilir. Çünkü burası Türkiye, olmadık bir şey olabiliyor. Mesela bugün fena gitmiyordu borsa. Arkasından bir haber geldi. Neymiş? İşte Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası meclis bilmem nesine gitmiş. Nereye gitmiş onu da bilmiyorum da. Yani adım adım dokunulmazlık kaldırılmasına doğru gidiyor böyle olay. Şu anda kalkmış bir şey yok. Belki de kaldırılmayacak. Hiçbir problem olmayacak yani, değil mi? Yani. Ama böyle bir şeyin söylenmesi bile bir anda borsada bir satış getirmiş şöyle. İşte daha bile fazla giderken biraz satış getirmiş. Buna büyük turplar belirsizliği diyoruz. Neden? Birincisi büyük. Büyük, yani belki adam dokunulmazlık kaldırılacak. Dokunulmazlık kaldırılınca aklında soruşturma başlayacak. Soruşturma sonucunda belki tutuklanacak vesaire, böyle yani bir belirsizlik var. Hem de büyük. Turplar niye diyoruz? Çünkü zaten bu böyle ifade edildi, değil mi? Daha ne büyük turplar var diye. Yani bir tane turp yok. Heybedeki turp bu, yok büyük turp şu falan diye böyle yapılan konuşmaların hiçbir anlamı olmadığını ben söylemiştim. Hiçbir anlamı yok. Neden? Çünkü birden fazla var işte mesela bu. Böyle bir şey. Böyle bir şeyin ihtimali bile konuşulduğunda anında satış geliyor. Yarın öbür gün kaldırdık deseler, oynadık, kaldırdık, bitti deseler, o zaman bir daha satış gelecek. Değil mi? Yani bunlara bile gerek yok. Başka bir şeyler de olabiliyor Türkiye'de. Satış gelebiliyor. O zaman burası çok riskli bir yer. Burası çok riskli bir yerse buradan da çok kazanmak lazım. Yani bu artık belli bir noktadan sonra riski de geçiyor. Belirsizlik oluyor. Belirsizliği yönetemezsiniz. Riski yönetebilirsiniz ama çok kazanmak lazım. Öyle büyük kazanılacak bir potansiyel var mı işte? Sanayinin hali ortada. Konkordatolar burada. Bilmem işte battık biz şey yaptık diyenler burada işte bir tanesi çıkmış, ücretlere fahiş zam yapıldı demiş. Yani adam ücretli zaten, ondan geçinemiyor. Ama o Hazret fahiş zam yaptık diyor. Çünkü onun maliyetleri içerisinde çok yer tutuyor o. Çünkü onun kar marjı çok daralmış adamın. Yani o zaman buna fahiş zam yapıldı, öyle dememek lazım ama öyle diyor işte. Yani insanlar sefil olacak, bilmem ne olacak. O sayede ancak ayakta kalabilecek şirketlerle böyle bir ekonomi. Buna mı yatırım yapacaksınız? Bundan mı çok büyük paralar kazanacaksınız? Saçmalık yani. Tamam, çok riskli bir iş. Öbür tarafta ne diyoruz? Nvidia var, Meta var, Google var, Amazon var, Apple var falan. Bunlara yatırım yapın diyoruz yani. Değil mi? Yani anlamak lazım artık. Bugünlük de bu kadar.
Yatırımı kolaylaştıran uygulama ALBX sundu.